Tacikistan. Coğrafyanın büyük bir bölümü dağlarla çevrili. Adeta keşfedilmeyi bekleyen bir sığınak. Bu ülkeyi anlamanın en iyi yolu onun nefes kesici manzaralarıyla başlamaktır. %90'ından fazlası deniz seviyesinden 300 metre ile 7495 metre arasında değişen yüksekliklere sahip dağlardan oluşmaktadır. Tacikistan'ın en sembolik doğal harikası dünyanın çatısı olarak da bilinen Pamir Dağları'dır. Burası yüksek zirveleri ve derin vadileriyle doğa yürüyüşü ve dağcılık tutkunları için benzersiz bir macera sunmaktadır. Ülkenin en yüksek zirvesi olan ve 7495 metreye ulaşan İsmail Somani zirvesi, profesyonel dağcıların prestijli Kar Leoparı unvanını almak için tırmanmaları gereken 5 dağdan bir tanesidir. Bir diğer önemli zirvesi ise 7134 metre yüksekliğindeki Lenin zirvesidir. Bu dağlar yalnızca manzaralarla değil, aynı zamanda dağcılık topluluğu içindeki önemiyle de dikkat çekmektedir. Pamir otoyolu ise bu sarp coğrafyada eşi benzeri olmayan bir yolculuk deneyimi sunan dünyanın en yüksek yollarından biridir. Yüksek zirvelerden inildiğinde Tacikistan'ın sulak alanları gizemli hikayeler barındırmaktadır. Büyük İskender'den adını aldığı rivayet edilen İskenderkul ve diğer bilinen adıyla İskender'in Gölü 3,4 kilometre karelik yüz ölçümü ve 72 metre derinliğiyle doğal koruma alanı ilan edilmiş büyülü bir noktadır. Öte yandan Pamir Dağları'nın derinliklerinde yer alan Sarez Gölü güzelliği kadar tehlikesiyle de bilinmektedir. Dünyanın en tehlikeli deprem bölgelerinden biri üzerinde yer alan bu göl, doğanın hem büyüleyici hem de ürkütücü yönünü bir arada sunmaktadır. Başkent Duşanbe'nin kuzeyinde bulunan Varzov Vadisi ise yemyeşil doğası ve serin havasıyla yaz aylarında yerel halk için popüler bir kaçış noktasıdır. Tacikistan'ın doğal güzellikleri köklü bir tarihi olan şehirleriyle bütünleşmektedir. Başkenti Duşanbe, geniş caddeleri ve parklarıyla modern ve gelenekselin buluştuğu bir merkezdir. Şehrin kalbinde yer alan ve ülkenin milli kahramanı Şah İsmail Somani'nin heykelinin bulunduğu Meydan-ı Dusti, modern devlet kimliğinin bir sembolüdür. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Hujens ise ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak tarihi yapıları ve zengin küresel mirasıyla öne çıkmaktadır. Hujent Kalesi ve geleneksel ürünlerin satıldığı Şirin Pazarı bu kadim şehrin ruhunu yansıtmaktadır. Aynı şekilde Pençikent şehri de muhteşem doğasıyla bilinen Yedigöl yürüyüş rotasında olan yakınlığıyla da bilinmektedir. İnternet ortamında en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Taciklerin Türk olup olmadığı sorusudur. Bu soru Orta Asya'nın karmaşık etnik yapısı ve tarihsel etkileşimlerinin bir yansımasıdır. Tacikler etnik köken ve dil olarak Türk değil, bir İran halkıdır. Onların kimliği antik Perslerin, Soğutların ve Sameni İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak kabul edilir. Tacik'te Hint-Avrupa dil ailesine ait olan Farsçanın bir lehçesidir ve bu durum onları komşu Türk uluslarının konuştuğu Altay dillerinden ayırmaktadır. Tacik kelimesinin kökeni tarihsel olarak karmaşık bir evrim geçirmiştir. Bu kelime başlangıçta yerleşik hayata geçen ve Farsça konuşan toplulukları tanımlamak için Türkler tarafından kullanılmıştır. Türk-Moğol devlet geleneğinde göçebe yaşam ve askerlik ön plandayken Tacik kelimesi yerleşik idari ve ticari sınıfları işaret eden bir ayrım aracı oluşturmuştur. Örneğin Safevi kaynaklarında Türkmenler yani Kızılbaşlar ve Tacikler arasında açık bir ayrım yapıldığı görülmüştür. Türkmenler devletin kurucusu olarak anılırken Tacik ifadesi bazen aşağılayıcı bir anlam taşımaktadır. Bu tarihsel ayrım kimliklerin durağan olmadığını, aksine göçebe, yerleşik ve siyasi kültürel dinamiklere göre değiştiğini göstermektedir. Modern Tacikistan, ulusal kimliğinin Samani İmparatorluğu'na dayandırarak bu tarihi kökeni bilinçli olarak güçlendirmiştir. Samaniler 9 ve 10. yüzyıllarda bölgeye hükmetmiş bir Pers hanedanıdır. Ülkenin para biriminin Somani olarak adlandırılması ve başkentteki İsmail Somani heykeli bu eski ve ayrı devlet geleneğinin kanıtıdır. Bu stratejik kimlik inşası Tacikistan'ın komşu ve çoğunlukla Türk Cumhuriyetleriyle olan hassas ilişkilerin yönetmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tacikistan yaklaşık 10,4 milyonluk nüfusuyla
Orta Asya'nın en hızlı büyüyen nüfuslarından birine sahiptir. Ülkenin nüfusunun %70'i 30 yaşının altındadır. Bu da genç ve dinamik bir toplumsal yapıya işaret etmektedir. Başkent Duşanbe, 770 bin kişilik nüfusuyla ülkenin en büyük şehridir. Duşanbe'yi Hucent 162 bin ve Bohtar 126 bin nüfusuyla takip etmektedir. Nüfusun %86'sı Taciklerden oluşurken en büyük azınlık grubu %11,3'lük oranla Özbeklerdir. Resmi dil Tacikçedir. Ancak Rusça etnik gruplar arası etkileşimde ve resmi yazışmalarda önemli bir işlev görmektedir. Dini yapıya bakıldığında nüfusun büyük bir kısmı Sünni Müslümandır. Ülke 1997'deki iç savaşın ardından laik bir çizgiyi benimsemiş ve bu politika 2017'deki türban yasası gibi uygulamalarla da daha da belirgin hale gelmiştir. Misafirperverlik Tacik kültürünün temel taşlarından biridir. Tacikler için misafir ağırlamak büyük bir onur kaynağıdır. Geleneksel olarak misafirler halılarla kaplı yer sofralarında ağırlanır ve yiyecekler yere serilmiş bir masa örtüsü olan dastarkhan üzerine yerleştirilir. Yemek genellikle bir dua ile başlar ve misafirin, hatta yoksa ailenin en yaşlısının ilk yemeği alması adettendir. Çay, her öğünü eşlik eden ve ikram edildiğinde misafirperverliğin bir sembolü olan en yaygın içecektir. Tacikler genellikle ulusal kimliklerinden ziyade Pamiri veya Duşanbeli gibi bölgesel kimlikleriyle de kendilerini tanımlarlar. Bu da toplumun içinde bulunduğu kültürel katmanları ortaya koymaktadır. Tacik müziği ve dansı, Orta Asya, İran ve Hint etkilerini birleştiren zengin bir geçmişe sahiptir. Geleneksel danslardan falak yavaş ve zarif hareketlerle dairesel bir şekilde icra edilirken, erkekler tarafından yapılan lazgi hızlı ayak hareketleri ve karmaşık figürleriyle de bilinmektedir. Tacikistan eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında en düşük kişi başına gayri safi yurt içi hasılasına sahip ülkelerden biridir ve ekonomisi temel olarak tarım ve maden kaynaklarına dayanmaktadır. Ülke ekonomisi Sovyet Birliği döneminden miras kalan pamuk üretimine aşırı bağımlıdır. Pamuk önemli bir ihraç geliri kaynağı olmaya devam etmektedir. Aynı zamanda alüminyum, altın, çinko ve kurşun gibi maden kaynakları da ekonominin can damarlarıdır. Ancak ülkenin yoksulluk oranı %20'nin üzerindedir. Bu ekonomik zorluklar halkı dışarıya iş aramaya itmektedir. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılatının yaklaşık 1/3'ü çoğunlukla Rusya'da çalışan göçmenlerden gelen döviz havaleleri oluşturmaktadır. Bu durum iç ekonomik büyüme ve çeşitliliği teşvik etmek yerine mevcut düzeni ayakta tutan bir bağımlılık döngüsü yaratmaktadır. Tacikistan'a seyahat edenlerin sağlık konusuna dikkat etmesi gerekmektedir. Ülkedeki sağlık hizmetleri yeterli hijyen ve ekipmandan yoksun olabilmektedir. Bu nedenle turistlere gerekli ilaç ve temel tıbbi malzemeleri yanlarında getirmeleri tavsiye edilir. Musluk suyunun içilmesi önerilmez. Şişelenmiş su kullanımı güvenli bir seçenektir. Kırsal alanlara gidenler için kuduz aşısı ve hayvanlarla temastan kaçınmak önem arz etmektedir. Tacikistan'da sosyal etkileşimde bazı görgü kuralları önem taşır. Bir misafir olarak ev sahibi aileyi ziyaret ederken küçük bir hediye götürmek nazik bir davranıştır. Giyim konusunda günlük hayatta tişört ve şort giyilebilir. Ancak mütevazı ve saygılı bir tarz benimsemek olumlu karşılanmaktadır. Kadınlarla özellikle de eşlerinin veya erkek akrabalarının yokluğunda iletişim kurarken dikkatli olmak gerekir. İran Farsçası konuşanlar için ise iyi bir haber mevcuttur. Bu durum olumlu karşılanmakta ve iletişim için faydalı bir araç olarak görülmektedir. Sonuç olarak Tacikistan dağlık coğrafyası, köklü tarihi ve dirençli insanlarıyla Orta Asya'daki benzersiz bir konuma sahiptir. Bir yandan eski Pers medeniyetinin miracısı olan, diğer yandan komşu Türk halklarıyla yüzlerce yıldır iç içe geçmiş bir kültürün sentezidir. Bu karmaşık ve zengin kimlik sadece tarihi bir gerçeklik değil, aynı zamanda ülkenin güncel siyasi ve toplumsal dinamiklerini de şekillendiren temel bir unsurdur. Ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçen ülke, döviz havalelerine olan bağımlılığı ve altyapı eksiklikleri gibi ciddi sorunlarla mücadele etmektedir. Ancak genç nüfusa ve hidroelektrik enerji potansiyeli gibi fırsatlar geleceğe dair umut vaat etmektedir. Tacikistan'ı anlamak sadece haritaları ve istatistiklere bakmaktan daha fazlasını gerektirir. Bu yerleşik bir halkın kimlik mücadelesine, Sarp dağlarının yarattığı kültürel dirence ve misafirperverlik ruhuyla örülü bir toplumun hikayesine kulak vermektir.
Bu keşfedilmemiş cennet doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sıcak insanlarıyla bir sonraki belgesel için anlatılmaya değer bir hikaye sunmaktadır.